Merhaba sevgili takipçilerim. Yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bizlere sorulan soruları sizler için bu şekilde videolar haline dönüştürüp yanıtlamaya çalışıyoruz ve sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Bize sormuş olduğunuz soruları da bu şekilde yanıtlamış oluyoruz diye düşünüyorum kendi adıma. Bu videolarda kendi adıma yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Sadece takipçilerimizi doğru yönlendirmek ve onlara bilinçli hareket etmeleri açısından yardımcı olmaktır niyetimiz. Bunu da belirteyim. Bugün yine model 16 alan tarama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Cihazın içerisinden neler çıkıyor? Cihaz nerelerde nasıl tepkiler verebiliyor? Cihaz kaç metreden algılıyor? Bu tür sorulara beraber inşallah yanıt vermeye çalışacağız. Tabi aynı zamanda da takipçilerimizin bizlere sormuş olduğu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ne diyorsun kameraman? Evet. Bu kısacası kısa bir bilgilendirme amaçlı oluyor değil mi Deniz? Evet. Hı hı. Şimdi o soruları kayıt altına aldık değil mi? Bazılarını evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi cihazımız bu şekilde bize kutu içerisinde, plastik sağlam bir kutu içerisinde korumalı şekilde bizlere ulaşıyor arkadaşlar. Cihazımız herhangi kargoda falan böyle darbe alır, işte ne bileyim cihaza zarar gelir diye korkmayın. Çünkü bütün detaylarıyla size anlatmaya çalışıyorum burada. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Cihazımızı açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi böyle kutuda esnek bir bez yapı var. Bu cihazı rahat bir şekilde koruyor. Önce onu bir anlatayım. Şimdi karşımıza bu şekilde bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Zaten çoğu satın alan arkadaşlar da bu kullanma kılavuzunu okuduktan sonra cihazın nasıl çalıştığını, nasıl kullanabileceğini genellikle çözüyor ama biz yine de anlatıyoruz. Şimdi karşımıza şöyle bir krom ve pirinçten yapılmış bir cihaz çıkıyor bu şekilde. Arkasında bir mekanizma mevcut. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bazı arkadaşlar işte içinde hurman var, içinde ne bileyim bilya var, demir var, vırt var, zırt var gibi yorumlar yapıyor. Kendince tabi, haklılar da, yani kendince bir şey bilmedikleri için mecburen öyle yorumlar yapabiliyorlar. Onlara da saygı duyuyoruz buradan. Arkadaşlar bunun içerisinde demir de kullanılıyor, pirinç de kullanılıyor, krom da kullanılıyor. Bir sürü metaller kullanılıyor. Detaylara baktığımız zaman. Hani bir tanesi alıyor işte mıknatısı tutuyor falan hesabı ya. Bu cihaz mühendisler tarafından üretiliyor ve sertifikalı, aynı zamanda patentli bir ürün. Ve mühendislerin de kontrolü altında üretilen bir cihaz. Hesaplanan, her tarafında hesaplar olan, manyetik alanı nasıl oluştursun, nasıl bulsun gibi hesapları olan bir cihaz. Şimdi bunun içerisinde çoğu işte ne bileyim bir şeyler yapıyor, çıkarıyor falan, bir şeyler yok diyor. Kardeşim ne bekliyorsun ki bunun içinde yani? Elmas mı koysunlar, altın mı koysunlar, onu anlamadım yani. Ne bekliyorum bunun içerisinde? Onu da söyleyip. Şimdi bu haznenin, yani şu görmüş olduğumuz alan tarama hesaplar doğrultusunda yapıldığı için bu haznenin içerisinde de bildiğim kadarıyla arkadaşlar rulmanlar var. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi demir rulmanlar var. Ve içerisinde karışımlar var. Bu karışımlar bu hesaplar doğrultusunda manyetik alanları oluşturup ve o tür manyetik alanlara doğru yön vermesini sağlayan bir sistem. Kısaca. Onu da şöyle bir oturayım. Bir de sofra Şöyle kurayım bir mı? oturayım arkadaşlar. Bir de sofra Ve kurayım mı? detaylara gireceğiz. Daha çok detaylar var. Hepsini anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu detaylardan sonra da sorular gelmez diye düşünüyorum. Ve burada bir tane antenimiz var. Yani bakın şimdi bu antenin boyu olsun, işte arkadaki pirinç bölüm olsun. Hani böyle gözünden baktığımız zaman hoş görünüyor olabilir veya adam bunu niye bu kadar yaptı da bu kadar yapmadı. İşte orada bir hesap var yani arkadaşlar, onu anlatmaya çalışıyorum.
Bu hesaplar doğrultusunda susturucuyu takıyoruz. Evet, bu şekilde rahat bir şekilde oluyor zaten. Ve bunun içerisinde de, haznenin içerisinde de bildiğim kadarıyla konuşuyorum, bazı karışımlar var. Bu karışımlar da tabi doğal yapılardan elde edilen karışımlar. İşte artık orasını mühendisler biliyor, orasını biz de bilmiyoruz. Ama bu karışımlar da boş karışımlar değil yani. Az önce de söylediğim gibi patentli ve mühendisler tarafından üretilen bir cihaz. Şimdi bu şekilde cihazımızı kurduk. Şöyle cihazımız net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada ne dedik? Bir mekanizma var. Şimdi bu mekanizma, atıyorum işte burada bir boşluğu alıyorsun. Boşluğu aldığı zaman buradan hesaplamalar doğrultusundaki buradaki karışımı bir iltipat sağlıyor ve ona göre sana bir yön vermeye çalışıyor. Yani sistemin çalışma prensibi az çok bu şekilde. Şimdi zaten burada da kullanım kılavuzunda da adam burada belirtmiş zaten, yani bunu kimseden sakladığı veya bir özet tuttuğumuz yok. Yani burada ne demiş arkadaşlar, bakın ürün özeti, bakın burada ürün özeti demiş. Ürünümüz krom ve pirinç metal, krom ve metal pirinçten yapılmıştır. Adam yazmış buraya yani. Zaten bunu işte kesip doğrayıp içinden bilmem bir şey yok gibi falan saçmalıklarına uğraşmanıza değmez diye düşünüyorum. Çünkü kendi açınızdan zarar edersiniz. Onu demek istedim. Ürünlerde diyor altın, gümüş, bronz, metal, boşluk, oksit, su modları mevcuttur diyor. Şimdi oralara da değineceğim. Şimdi arkadaşlar bu kullanım kılavuzu zaten cihazına gelen bir kılavuz. Yani burada kafanıza takılan bütün sorulara aslında bir yanıt var. Ama tabi bizim ne bileyim, cahilliğe mi vurmak istiyorlar artık, başka bir şey mi düşünüyorlar, anlamadım. Sorular soruyorlar. Ben de artık dedim bir video çekeyim ve bu sorulara bir yanıt bulalım artık. Derinlik ölçümleri diyor, bakın burada ona göster. Derinlik ölçümleri adam burada detaylı bir şekilde vermiş. Şimdi biz anlatmamız gereken nokta şurası. Onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu alan tarama 1200 metre alanda, bakın 1200 metre alanda 21 metre derinliğe kadar algılama yapar. Algılama yapar. Onda hemfikiriz. Sıkıntı yok. Anten kapalı haldeyken, yani bu şekildeyken de diyor, bu şekildeyken 650 metreye kadar bir alanı tarayabilir diyor. Hatta şöyle de göstereyim size. Neredeydi? Bakın ha, şurayı göster. Bakın ne diyor? Bak. Anten nerede yazıyor? O anten bilmem ne, İngilizce yazmış. Türkçesini bulalım. Bir saniye bakıyorum hemen. Az önce burada bakın ne diyor arkadaşlar? 21 metre, yani 21 metre ve 1200 metre alan tarama özelliğine sahiptir. Anten kapalı, yani kısa halde kuruluyken de diyor 650 metreye kadar bir algılama yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu cihazı kullanamıyor. İşte ondan zaten olay kaynaklanıyor. O konulara girmeden önce şimdi biz bu modları bir kendi şeyimizde açıklamasını yapalım. Şimdi ilk başta nereden başlayalım arkadaşlar? Mineral. Mineralde ne aramanız gerekiyor onu bir söyleyeyim ben size. Bakın, mineralde boşluk buldunuz. Kayada bir sinyal aldınız. Bu minerali ölçümünü yapabilirsiniz. Yani mineralde dönüyorsa orada bir taş kütlesi vardır. Yani şöyle söyleyeyim, bir mineral vardır. Biliyorsunuz değerli taşlarda genelde mineralden oluşuyor. Ve oralarda mineral yoğunluğu vardır. Hani illaki o kazdığınız bölgede değerli taş çıkacak diye bir şey yok. Kayda yok. Onu da söyleyeyim. Bazı mineraller biliyorsunuz, bizim videolarımızda da gördüyseniz sarı olur, böyle damar damar olur taşların içerisinde. O tür damarlara denk gelebilirsiniz. Minerale denk gelebilirsiniz. O yüzden bu mineral ölçümünü yaptığınız zaman size daha sağlıklı bir sonuç verir. Devam ediyorum. Gümüş dedik.
Gümüşte de yine araziye çıktınız. Oksitte baktınız, işte altında baktınız, bir şey yok yani. Herhangi bir sinyale rastlayamadınız. Gümüşte de bakabilirsiniz. Belki gümüşte bir sinyal alma imkanınız yüksektir arazide. Deniz, sözünü kesiyorum. Mesela altın ararken aradıkları yerde gümüş de çıkabilir mi? Tabi. Şimdi altında zaten burada altın yazıyor ama sana %100 altın bulacak diye bir kaydı yok ki. Yani Yani değerli altına olan bir parça altına çıkarır. yakın malzemeler. Gümüş olabilir, bronz olabilir, pirinç olabilir, tunç olabilir. Anladın mı? Altına yakın malzemeler diye. Orada zaten adam da kullanma kılavuzunda da yazmış. %100 altın çıksa zaten o her yerden altın çıkar değil mi? Onu da şey yapalım. Şimdi burada bir de ne modumuz var arkadaşlar? Bronz ve gümüş zaten aynı konumlara geliyor. Su modumuz var. Bakın burada bir de su modumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu su modu da eğer ki arazide su arıyorsanız 80 metre derinliğe kadar su araması yapabilirsiniz bu cihazla arkadaşlar. 80 metreye kadar su araması yapabilirsiniz. Sontaj falan işleriyle uğraşıyorsanız 80 metreye kadar suya da bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ve su içinde kullanan bazı arkadaşlarımız var. Sontaj işleriyle uğraşıyor ve yüzeysel su dedikleri, yani 40 santim, 50 santim, 60 santim gibi böyle deniz kenarlarında su sontaj yapan arkadaşlar da bunu kullanıyor, yani onu da söyleyeyim size. Onda da başarıları bayağı güzel. Oksit modu dedik. Oksit modunda atıyorum bir mezar buldunuz. Bir boşluk buldunuz. Önce boşluk modunda baktınız. Bir yer tespit ettiniz. Sonra oksit modunda bakmanız gerekiyor. Yani bu mezar açılmış mı? İçerisinde oksit yoksa açılmamıştır zaten. Yani oksit yoksa açılmıştır veya dönem soygunluğuna uğramıştır. Bunları da düşünmek lazım. Oksitin, oradaki gazın ölçümünü yapmanız gerekiyor. Oksit modu da o işe yarıyor arkadaşlar. Bulmuş olduğunuz boşluklardaki gaz ölçümünü yapar. Bu genellikle şeylerde işe yaramaz. Taş kasalarda işe yaramaz. Sadece oksitli metallere gider. Yani kasa içerisi genellikle boş olan kasalarda belki işe yarar ama dolu olan kasalarda, hani bizim aradığımız gibi, bizim videolarımızdaki gibi, mesela kasa bulduğumuz zaman malzemeyi bulduğumuz zaman nasıl çıkıyor? Dolu mu, değil mi? Hı hı. Her tarafını temizliyoruz yani. Evet. Ama bir boşlukta değil. Evet. Hani bir boşlukta olsa, şöyle kapak olsa, kapağı açtın, içi boş, malzemeler dizilmiş oraya, değil mi? O Yani. zaman oksit modunda içerisinde gaz olmadığını da, hani koku falan geliyor diyoruz ya, Evet. böyle işte. Bunun onların ölçümüne yarayan bir sistem. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, yalnız şuna da çok dikkat edin. Piyasada çok kopya cihazlar dolaşıyor. Orijinal olmasına dikkat edin. Mühürlü olmasına dikkat edin. Biliyorsunuz ki kopya cihaz yapan arkadaşlar çok. Bazı arkadaşlarda da gördüm yani. Bir tane de örnek vereyim size. Bazı arkadaşlar makine almış. Maalesef kopya makineler almış. Orijinali değil bunun. O yüzden sıkıntı yaşamışlar. Ve bana resimler attılar. Baktım o resimlere. Cihaz kopya arkadaşlar. Aynısını yapmış adam. Ama kopya. Bir iki yerinde hata yapmış. Şimdi onları söylemeyeyim. Cihazın kopya olduğunu öğrendik ve kimden aldığını falan sorduk. İşte iş mevzu biraz uzadı yani, anlayacağınız. O yüzden cihazı satın alırken üretici firmadan almanızı öneririm. Çünkü az önce de söylediğim gibi kopya cihazdan başınız yanar, kafanız ağrır, verdiğiniz paralar gider. O yüzden kendinize zarar vermeyin. Şöyle cihazımı bırakıyorum buraya. Güzel bir şekilde. Ve daha söylememiz gereken başka cihaz hakkında bir şeyler var mı? Gümüş satış yapmıyor niye? Cihaz.
Bakın burada da zaten az önce de söylediğim gibi cihaz diyor hedefin üzerinde diyor. Hedefinin üzerine geldiğinde 360 derece soldan sağa dönmeye başlayacaktır diyor. Yani soldan sağa doğru dönmeye başlayacaktır. Yani Burada onu bir da tutalım, bir deneme var mı bir şey? onu da gösterelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yere tuttunuz. Tabii bu şekilde dönmez bu. Yani biliyorsunuz bir şeyleri arar burada. O da şöyle bir altın modunu alayım bakayım ne tepki verecek. Şöyle altın modunu alıyorum. Bakın sabit bir şekilde tutuyorum. Görüyorsunuz. Yani cihaz kapanıyor. Yani kapanıyor bakın. Buralarda herhangi bir şey yok. Kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım bir de şimdi oksit modunu alalım. Mineral, bronz, oksit modunu alalım ki belki bir şeyler yakalayabiliriz burada da. Böyle oksit modunu aldığım zaman evet bir şeyler yakalıyor buralarda. Bu tarafa doğru bir yön veriyor. Böyle gittiğimiz zaman bize yönümüzü gösterecek. Bu şekilde aramalar yapabilirsiniz. Yalnız bunu kaldırdığınız zaman bak onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aslında en önemli yer o. Şimdi cihazı bu şekilde tuttunuz. Değil mi? Çok güzel. İlk seferde kaldırdınız ve bir hata yaptınız. Bak o hatayı size göstereyim. Şöyle bir toparlanayım. O hatayı göstereyim size. O hatayı yaparsanız ilk baştan kaybedersiniz. Açık ve net. Şimdi bu cihaz böyle aşağı doğru dönüyor görüyorsunuz. Şimdi kaldırdım cihazı. Gördünüz mü? Yani kaldırdığım zaman elimi şöyle bir sağa sola oynatırsam bir hafif böyle şey olursa bakın şöyle kaldırayım. Elimi bir oynattım. Cihaz kendini bozar. Ve arama yapmayı durdurur. Buna da dikkat edin. İlk kaldırdığınız zaman elinizi sabit bir şekilde tutmaya çalışın. Ve dengeli bir şekilde tutmaya çalışın şöyle yani böyle elinizi gittiğiniz zaman böyle bu şekilde oynatırsanız bu cihaz doğru neticeleri vermez. Yani sabit olacak bu cihazda. Bunu kullanmayan arkadaşlar kolay kolay çözemez yani. Zor bir Peki, kullanımı vardır. alan kişinin ilk etapta alışması için kendini nasıl bir denemeye yapması lazım araziye çıkmadan önce? Bak güzel bir Hani herkesin sorduğu genel sorulardan bu biri. sorulardan mı soruyorsun sen mi soruyorsun? Ya ben takip ediyorum ya bazı. Hep genelde öyle bir soru. Yani ilk nasıl kullanalım? Araziye Şimdi direkt arkadaşlar çıkıyorlar. bakın ben onu Ya da da bir deneme size yapabilirler. Ben onu da size söyleyeyim. Ama çok kişiye de söylüyorum. Zaten bunu da anlatamıyorum. Yine de söyleyeyim ben. Şimdi bu cihazı aldınız. Parayı verdiniz aldınız. Ama parayı verip aldıktan sonra her şey bitmiyor. Kullanamadıktan sonra. Önemli olan kullanabilmek bunu. Şimdi hiç kullanmadım bu cihazı. Yapman gereken ne? Böyle bir kapının önüne ne bileyim Bir böyle bahçe gibi bir yere. bahçe bir yere bir test sahası oluşturacaksın. Bir yere bu Altın. koymuş olduğum malzemelerde oksit ve manyetik alan oluşturabilen bir metaller olacak. Yani eski toprağın altından bu çıkan metallerden olacak. Oraya koy. Atıyorum demir, pirinç veya bronz, tunç, Gümüş tarzı takılar. gümüş. Koydun oraya. Aranda cihaz burada mesela bir aranda bir 5-6 metre mesafe olsun. Yani. Her metalın arasında da 1,5 metre mesafe olsun. Yani gümüş 1,5 metre, altın 1,5 metre ne Bakır, koyacaksan koydun. Eski paslanmış çivi. Aynen. Ondan sonra cihazı eline aldıktan sonra ne yap? Altın modunu al. Aynen. Çünkü oraya bir tane altın koydun veya gümüş koydun. Altın modunu aldın. O kadar karışıklığın içerisinde sana nasıl bir tepki verecek bu cihaz? Aynen. Altına gidecek mi? Altına gitmiyor da başka bir yere gidiyorsa kullanımda bir hata mı var? Onu bir düzeltmen lazım. Veya gümüşü aldın. Gümüşe gitmedi de işte gümüşün etrafında dolandı veya geçti. Bakıra dolandı Ha, ya da veya paslanmış bir çiviye döndü. Onun makinenin ne tepki verdiğini ölçmen çok önemli. Bazı Anladın arkadaşlar alıp direkt araziye bir de çıkıyor. Belki de şunu- olmayan bir şeyin arazide bir şeyler arıyorlar. Bu da var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bak o hatayı yapan da çok.
Şimdi bu cihaz başta da söylediğim gibi yani bir bilezik at buraya görmez bu. Yani görüyorsa bir problem var. Hani ben açık konuşuyorum size. Bileziği attım buraya. Şuraya attın, atıyorum şu bilezik attın. Bunu cihaz görüyorsa problem var. Neden? Çünkü bunu göremez. Çünkü ne dedim az önce, bu buradaki karışımlar ve buradaki hesaplamalar manyetik alana göre oluşmuş. Manyetik alana göre sistem tasarlanmış. Buradaki yeni attığım bilezik manyetik alan oluşturmuyor. Oluşturmuyor. Oksit de yok. Oksit de yok. Boşluk da yok. Herhangi bir gaz da oluşmamış. Bunu nasıl görecek? Göremez. Göremez ya. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Köpekler arka arkaya gidiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bir soru daha vardı. Onu da söyleyeyim de ondan sonra cevap. Ne diyorlardı? İçerisine bir şey koyuyor mu bunun, değil mi? Evet. Hazne var mı diye. Evet. Bir takipçimiz arkadaşlar sorusu şuydu. İçerisinde bir hazne var mı? Herhangi bir şey koymamıza gerek var mı? Evet. Onu da söyleyeyim. Bunun içerisinde herhangi bir hazne yok. Hazneli bir sistem değil bu. Az önce söylediğim gibi bunun arkasında böyle mekanizma var. Dönen bir mekanizma var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle yaklaştır. Bakın şimdi burada boşluk. Tamam mı? Şimdi ben mekanizmaya geldim. Bak sesleri duyuyorsunuz. Atıyor tık 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 diye. Şimdi atıyorum, bunu böyle bıraktınız. Burası değil de tam çizgide değil de böyle bıraktınız. Orta Veya bıraktı. işte yanına böyle tam yanına gelmedi de dibine geldi. Bunun tam böyle çizgide olmasına dikkat edelim. Tam Tamam. birebir yani eşit Tabii, olması lazım. tam birebir Ne eşit sağda olması ne lazım. solda. Ortada Ne değil. sağda ne solda, böyle tam tek çizgi olması lazım. Çizgiyi tamamlaması lazım. Evet. Anladın mı demek istediğim? Bu şekilde tuttuğumuz zaman %80 zaten bunu alanlar, kullanan arkadaşların %80'i, %70'i, %60'ı memnun arkadaşlar. Yani kullanmayı bilen arkadaşlardan bahsediyorum. Şu ana kadar bir şikayet almadım yani açıkçası. Zaten üretici firma üzerine düşen görevi müthiş bir şekilde yapıyor bence. Çünkü cihazı kullanamamak sıkıntı. Aynen. Anladın mı? Yani cihazı parayı verdim, aldım. Tamam, ben de parayı vereyim alayım ama kullanamadıktan sonra bunu büfeye koyacak halimiz yok. Dediğin gibi Şöyle ilk aşamada bir kendini deneme yapması Tabii. lazım. bir test Makineyi sahası bir tanıması oluşturması lazım. Önce bir test sahası şart. Makineyi Adam de bir şey tanıması bilmiyor. lazım. Bak şimdi iyi dinle, onu anlatayım arkadaşlar. Adam bir şey bilmiyor. Çıkardı cihazı. Aldı, satın aldı. Parayı verdi. Her şey bitti. Bulacak şimdi abi, bulacak. Öyle yok. Parayı verdi, satın aldı. Hemen çıktı araziye. Cihazı kullanmayı bilmiyor. Gidiyor orada. Bir dönüyor burada ya. Bir şey var işte. Şey olabilir. Ama Altın cihaz neye tepki veriyor? Tepkimesini ölçtün mü cihazın? Dedim ya az önce, test sahasında neye göre veriyor? Altının üzerine mi gidiyor? Yanından mı dönüyor? Üstünden mi geliyor? Veya altının nasıl oluyor? Sinyal Onu almadan bilmiyor yani. makine dönüyor diyor Gaz ya. buraya. Yok Kazıyor öyle. bir 4 metre. Boş bir 5 şey. metre, ondan sonra yanıldım. Ben cihaz Makine- çalışmıyor bilmem ne. Ya sen cihazı kullanmasını bilmiyorsan biz ne yapalım kardeşim? Onun için ilk etapta makineyle kendi bir tanışması lazım. Şimdi arkadaşlar son bir şey anlatıyorum ve videoyu kapatacağız. Son bir şey anlatıyorum. Burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Şimdi bakın. Herhangi bir modda diyorum. Oksit, altın, gümüş, bronz, her neyse. Geldiniz. Burada dönüyor bu cihaz bu şekilde. Tamam, bu şekilde dönüyor bakın. Kaç metrede olduğunu algılamanız için söylüyorum. Çok önemli bir bilgi. Burada dönüyor diyelim. Bakın sabit tuttum, bu şekilde dönüyor burada. Tamam, burada bir sinyalimiz var. Çok güzel. Şimdi buradaki sinyalin derinliği ne? Aşağı yukarı. Derinliğini ölçebilmeniz için bak, buradaki sinyalin üstünde döndüğü noktada duruyorsunuz. Durdunuz mu burada? Durdunuz. Sağ, sol, arka, ön, ne tarafa giderseniz gidin. Hiç fark etmez. Şimdi burada dönmeye başladı. Misal olarak bu şekilde dönüyor. Atıyorum, sağa doğru bir adım attım. Cihaz dönmedi ve geri attı bu şekil. Bu şekil geri attı, dönmedi. Şimdi burada dönüyor ya, böyle dönüyor. Sen gidiyorsun 1 metre. Cihaz dönmüyor, böyle duruyor. O zaman buranın arası 1 adım. Yani 1 metre civarında bir derinlik var buradaki
malzeme Yer altına. yer altında. Anlatabildim mi? Yani bir adımsa 1 metre, 2 adımsa 2 metre, 3 adımsa 3 metre, 4 adımsa 4 metre. Suda da aynen öyledir bakın. Şimdi bir yere baktınız, su geziyorsunuz. Buldunuz suyu. Kaç metrede bu su, değil mi? Yani. Tamam, burada bir su var ama kaç metrede? Onu da o şekilde ölçtüğünüz zaman suda da sistem şöyle ilerliyor. Onu da söyleyeyim. Her adım 10 metre. Mesela 15 adım attınız. 6 adım attınız. Ne olur? 60 metrede olur su. Veya 12 adım attınız. 12 metrede olur. Anlatabildim ya. Hani her adım 10 metre olarak sayılır. 12 adım ne haber? 120 metre yapar. Yani 120 metre çekmiyor ama 80 metre çekiyor suda. Yani ona göre diyorum yani. Şöyle 4 adım atarsanız 40 metre. Su olarak konuşuyorum. Malzemede de herhangi bir şey bulduğunuzda da her adım 1 metredir. Yani malzemeyi burada buldun, dönüyor, kaldırdın, dönmeye devam ediyor cihaz. Bir adım ileri attın, dönmeye hala devam ediyor. 2 adım ileri attın, dönme durdu. Cihaz döndüğün noktaya attı bu şekilde. O zaman 2 metrede orada bir malzeme var olduğunu söylüyor sana bu cihaz. Umarım bu tür bilgiler yararlı olmuştur sizler için. Daha da söylemek istediğim noktalar var ama kısaca değiniyorum. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi bakın. Kullanım kılavuzunda da yazdığı gibi metalda kullanılmış, pirinçte kullanılmış, demir rulmanda kullanılmış, ne bileyim kromda kullanılmış. Bütün her şey kullanılmış bu malzemede. Yani alan taramada. Model 16 Piri Reis alan taramada. Adam ve üretici firma hiç kimseden bir şey saklamıyor. Bazı arkadaşlar işte rulman kullanılmaz, işte ne bileyim şu kullanılmaz, bu kullanılmaz diyen kişiler var biliyorsunuz. Onların açımından söylüyorum. Bu adam bu cihazı yapmışsa, mühendisler bunun üzerinde çalışmışsa ki biliyorsunuz hiçbir şey boşa değildir. Bizim videolarımızı da izlediyseniz ve izlerseniz zaten orada da cihazın nasıl kullanıldığını, işte malzemenin üzerine geldiğinde nasıl sinyal verdiğini sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Elimden geldiği kadar. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce güzel olsun diyorum. Yeni videolarda, farklı videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Umarım sizler için güzel bilgilendirme olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.